Visual Studio ile görsel Python kodlama video serimizin bugünkü dersinde yapmak istediğim işlem şu. Normalde aslında güncelleme ve silme işlemini yaptıracaktım ama şimdi şuraya bastığımız zaman biz normalde buradan işte güncelle ID'sini aldırmıştık zaten kodlarda bir önceki videomuzda. Güncelleye bastığımız zaman verileri düzeltip işte güncellemesini veya hiçbir şey yapmadan silmesini yapacaktık. Ama şimdi kullanıcı buraya tıkladı. Bir yanlışlık oldu veya tıklamak istemedi aslında. Veya aslında yeni bir veri girecek ama bu sefer şuraya tıklandığında bu boşalmasını istiyorum ben. Buradaki form elemanlarının tekrar boş hale gelmesini istiyorum. Bunun için bir class yani sınıf tanımlaması yapıp iki tane de içinde fonksiyonla bu işlemi yaptıracağız. Ben bununla ilgili hemen işlemimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi şuraya gelelim. Şuraya. Öncelikle bir sınıf yapısı oluşturalım. Class dedik. Bu class'a yeni bir isim verelim. Yani şunu diyebiliriz. Çok uzatmayacağım. Benim yeni pencerem diyecektim de. Yeni pencere. Sınıfımızın ismi, class'ımızın ismi bu olsun. Ve bunun sınıfımızı da şuraya insert'e bastım. QMain window sınıfından türetmiş olalım. Evet, QMain window sınıfımızdan bir yeni pencere diye bir yeni sınıf türettik arkadaşlar. Buraya şimdi hemen bir bunun yapıcı fonksiyonunu ekleyeceğim. Int alt tire alt tire ve anahtarlaması olarak da self. Evet. Şimdi bunları yazalım. Ben ondan sonra biraz sonra kısaca bir özetleyeceğim buna. Şuraya super init diye bir fonksiyon daha var. Built-in bir fonksiyon. Bunu da yine yazalım. Ondan sonra evet. Alt tire alt tire int alt tire int tire açtık kapattık. Ondan sonra ikinci satırımız artık bizi ilgilendiren işte self ifadesiyle beraber set mouse tracking yani mouse'un hareketlerini takip etsin. Bunun değerine true diyoruz. Evet. True dedim. Şimdi şurada hemen ikinci bir fonksiyon daha tanımlıyorum. Def bu sefer artık mouse press event yani mouse'a tıklanma olayı. Mouse press event. Buna da yine aynı şekilde self diyeceğim ve ondan sonra event diyeceğim. Şimdi bunun içerisine de yine aynı şekilde bir iki satır, hatta tek satır, evet, iki satır veri getir. Bu bizim alt tarafta tanımladığımız bir veri getir fonksiyonumuz vardı. Ben bu mouse'un herhangi bir tuşuna, butonuna tıklandığında bu veri getir fonksiyonunun çalışmasını istiyorum. Hatta ben zaten biraz sonra şuradaki bu kodları da belki bir video sonra bunları da ayrı bir fonksiyona tanımlayacağım zaten. Belki buradaki veri getiri de ondan sonra tekrar değiştirebiliriz. Şimdi yine tekrar yine super init diyeceğiz. Super fonksiyonuyla beraber bu sefer mouse press event olayını çalıştıracağız arkadaşlar.
Şimdi bir görelim. Şurada yapmamız gereken bir işlemimiz daha var. Bu da şu. Artık biz QMain Window sınıfının bütün özelliklerini class yeni pencereye aktardığımız için şuradaki pen genel diye oluşturmuş olduğumuz penceremizi artık yeni pencere sınıfından türetmemiz gerekiyor. Bir çalıştıralım. Kodlar çalışacak mı? Self event. Şurada bir unutmuşuz iki noktayı. Bir daha çalıştıralım. Şunda da sanki bir yazım yanlışı var gibi. Bir daha çalıştırdım. Evet. Şimdi geldi. Buraya tıkladım. Buraya da tıkladım. Evet. Kodumuz çalıştı. Yani artık buraya tıkladı. Adam kullanıcı güncelleme, arama veya silme işlemi yapmayacak ama yeniden bir daha ekleyecek. O zaman ve artık sizin programınızda başka ne özellik var ise pencerede bu form elemanlarının herhangi mesela burada tarih widget'ın üstüne tıklıyorum. Burada herhangi bir verilerde gitme olmuyor. Mesela buralara tıkladığım zaman da yine aynı şekilde. Ama pencerede herhangi bir yere tıkladığım zaman buradaki form elemanları temizlenmiş oldu. Evet. Şimdi burada yapmış olduğumuz işlem ilk satırdaki yeni pencere sınıfını QMain Window sınıfından türettik. Şimdi bu sınıfların ilk fonksiyonları, yapıcı fonksiyonları alt tire alt tire int alt tire alt tire diye tanımlanması gerekiyor. Evet. Yani nesne türetilecekse int class'ın yani yeni oluşturmuş olduğumuz sınıfın class'ın ilk metodu olmak zorunda. Buradaki self ise int metodu ile gelen ve sınıftan türetmiş olduğumuz nesnelere ulaşmamızı sağlayan bir yapıdır arkadaşlar. Evet, şimdi buradaki super init fonksiyonu ise dediğim gibi super fonksiyonu built-in bir fonksiyon. Yani gömülü halde tanımlanmış bir fonksiyon. Super init buradaki üst sınıfın yani bizim buradaki QMain window sınıfı tamam. Bu sınıfın kurucu metodunu çağırmakla görevli. Bu metot QMain window sınıfının varsayılan özelliklerinin bu yeni oluşturmuş olduğumuz yeni pencere sınıfında kullanılabilmesini sağlıyor arkadaşlar. Evet, Super Init'in yapmış olduğu işlem bu şekilde. Şuradaki set mouse tracking ise mouse hareketlerini takip ediyor ama hala bir olay gerçekleşmedi. O olay burada gerçekleşiyor. İkinci tanımlamış olduğumuz fonksiyonda. Ondan sonra buradaki set mouse press event ise fareye tıklandığında işte şuradaki veri getir artık bizim yazmış olduğumuz bu fonksiyonu çağrılmasını sağlıyor. Evet, dediğim gibi sınıf ve bunlarla ilgili yapılar daha sonra değineceğimiz konular ama ben şu anda bu yapmış olduğum işlemin anlaşılabilir hale gelmesi için bu videoyu çektim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.